Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yaprakları sararıp dökülmüş ve köklerinin çoğu çürümüş bir orkide var. Yazın özellikle orkidelerde aşırı yakıcı sıcaklıklarda beklediğinden dolayı yaprak yanmaları ve sararmaları ya da aşırı sulamadan dolayı bu şekilde sararıp yaprak dökülmeleri olabiliyor. Evet, önce kuruyan dalını kesiyorum. Gördüğünüz üzere orkidenin kökleri hiç kalmamış. Siyah olan bu köklerin çoğunluğu çürümüş. Neredeyse hepsi zaten çürümüş. Bakın tel gibi oluyor elinizle tuttuğunuz zaman. Böyle bir durumda yapmanız gereken bütün kökleri ve sararan yaprakları kesmek. Evet, şimdi bu orkidemi çeşmede güzelce yıkayıp sizlere daha yakından göstereceğim. Çeşmede orkidemi güzelce yıkadım. Şimdi orkidemi dezenfekte edeceğim. Bunun için oksijen suyu kullanıyorum. Sizler de bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı kadar oksijenli suyu bu şekilde 300 milim bir suyun içerisine koyabilirsiniz. Oksijenli su sayesinde eğer orkidemizde bir hastalık ya da böceklenme ve en önemlisi mikrop varsa bu orkidelerimizi dezenfekte ediyoruz. Özellikle hastalıklı orkideleri dezenfekte etmeden kesinlikle yeni bir saksıya almayın. Şimdi orkidemi bu suyun içerisinde 1 saat bekleteceğim. 1 saat sonra yeniden çıkaracağım. Evet, tam 1 saat içerisinde bekledi ve şimdi orkidemi alıyorum. Yaprak aralarını özellikle siliyorum. Çünkü yaprak aralarının içerisine su girmiş olabilir. Şimdi orkidemizi kurutuyorum. Orkideyi kurtarmak için bugün yumurta kullanacağım. Bir tane yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtanın uç kısmındaki kabukları dikkatli bir şekilde kırıyorum. Çünkü yumurta kabuğunu orkidemizi yeniden köklendirmek için kullanacağız. İçerisindeki yumurta akını ve beyazını çıkarıyorum. Daha sonra bu kabuğun içerisini güzelce çeşmede yıkayacağım. Evet, gördüğünüz üzere yıkadım ve şu anda alt kısmından da bir delik açmam gerekiyor. Bu yumurtanın iç kısmı bir zar ile kaplı. Bu özellikle orkide içerisindeki nemi ve vitaminleri hapsederek orkidenin daha hızlı kök çıkarmasına yardımcı olacak. Hemen en alttan küçük bir delik açtım bakın. Çok büyük olmayacak şekilde dikkatlice uç kısmından bir delik açtım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu orkidemizi yeniden köklendirmek için kullanacağız. Bakın bu zar orkidenin köklenmesine yardımcı olacak. Bunun için yosuna ihtiyacımız var. Yosunu bir plastik şişeye koydum ve dezenfekte edeceğim. Bunun için üzerine biraz su koydum ve bir çay kaşığı kadar sirke döküyorum. Çünkü bu doğal bir yosun, yani ormandan topladım. Bir çay kaşığı kadar bakın sirke ile dezenfekte edebiliyoruz. Ve bunu yarım saat bekleteceğim. Sizler de ormandan ya da başka yerlerden topladığınız yosunları sirkeli su ile dezenfekte edebilirsiniz. Şimdi bekletiyorum. Evet, yarım saat beklettikten sonra suyu süzüyorum. Ve şimdi normal temiz su ile yosunumuzu tekrardan yıkıyorum. İyice karıştıracağım. Dezenfekte ettim yosunları
İlk olarak yumurtanın içerisine koyuyorum bakın. En alttan yosunu biraz çekiyorum ve üzerine tekrardan yosun koyacağım. Bu yöntemde orkideniz çok hızlı köklenecektir. Çünkü yumurta kabuğunda bol miktarda kalsiyum var bildiğiniz üzere. Şimdi yosunu orkide gövdesine sararak özellikle gövde kısmından yeniden kökler çıkarmasını kolaylaştıracağız. Hem yosun yoğun nem sağladığı için hem de alt kısmından sürekli su çekerek köksüz orkidelerin hızlı bir şekilde kalsiyum desteğiyle köklenmesine yardımcı olacağız. Bakın bir bardağın içerisine biraz su koymuştum, çok az, ve bu şekilde yumurtayı üzerine oturttum ve bu sistemde orkide sürekli nemli kalmış olacak. Yumurta kabuğu sayesinde hem kalsiyum desteği alarak hem de yoğun nem sağlayarak içerisindeki yosunla birlikte bakın aşağıdan bu şekilde su çekiyor. Daha fazla su koymayın. Sadece yosunun uç kısmı değecek ve bunu bol ışık alan bir yerde bekleteceğiz ve böylelikle köklenme aşamalarını sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, aradan 3 ay geçti ve 3 ay sonraki gelişimleri de sizlerle paylaşmadan önce videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu aşamada orkide sürekli kalsiyum ve nem desteğiyle yeni yapraklar çıkardı. Gördüğünüz üzere yaprakları gayet şu anda sağlıklı ve eski yaprağı da giderek sararmaya başlıyor. Bu normal ve aynı zamanda 3 tane yeni kök çıkardı ve kökler uzamaya devam ediyor. Bu tarz orkidelerde orkidenizi hemen bu yöntemden çıkarmayın. Köklerin yeteri uzunluğa gelmesi gerekiyor. Bir orkidenin en az 4 ya da 5 santim kök uzunluğuna sahip olduktan sonra toprağa alınması gerekiyor. Bu aşamada neler yaptım? Suyu azaldıkça mutlaka bardağın içerisine su koydum. Eğer suyu bitip su koymazsanız yosun kuruyacaktır ve bir sonuç vermez. Bu yüzden mutlaka su kültüründe olduğu gibi sürekli altında su olması gerekiyor ve bol ışık alan bir yere koymalısınız. Bu yöntemde sıvı bitki besinleri vermenize gerek yok. Zaten yumurta desteğiyle sürekli kalsiyum desteği sağlamış oluyor. Böylelikle orkidemiz gelişimini sağladı. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.